görüşme isteğinizi söylemiştiniz. Bu zirvede Almanya'ya gidişinizde nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Çok açıkça size şunu ifade etmek istiyorum. Maalesef bizim görüşmemiz çok da tarihli bir görüşme olmadı. Bu açıklamalar çok da tarihli değil ve bireysel özgürlükler, demokrasinin akıbeti de tehlikeye düşmüştür diyebilirim size bu karşı açıklamalarla birlikte. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %52 oyla halkın beni Cumhurbaşkanı olarak seçtiğini belirtmek istiyorum. Ve onlarla Almanya'da Türk soydaşlarımla bir araya gelmemi engelleme, onlarla bir sohbette bulunmamı engelleme, ona fırsat vermeme, Almanya'nın ne kadar özgürlükçü olduğunu göstermesi bakımından da çok önemli. Sadece bu noktada da sonlanmıyor yapılanlar. Almanya'da Başbakanlık önünde açılan bir pankart var ve bu pankartın üstünde resimler var. Arkasında da bir otomobil olduğunu söyleyebilirim. Ve şöyle yazıyordu: bu aracı kazanmak istiyorsanız bu diktatörleri öldürün. Kimdir bu diktatörler? Erdoğan, Putin ve Suudi Arabistan Kralı Selman. Bu üç diktatörü öldürün yazıyordu. Bunlar orada sergilenirken de Alman polisi de orada bulunuyordu. Alman polisinin gözlerinin önünde böyle bir suça teşvik, şiddete teşvik yapıldığını söyleyebilirim ve ne yazık ki Alman makamları da hiçbir şekilde ses çıkarmadılar. Siz G20 zirvesine gidiyorsunuz. Bütün bu yapılanlara rağmen gitmeye kararlı mısınız? Tabii ki bütün bunlara rağmen G20 zirvesine gitmeye kararlı olduğumu ifade etmek istiyorum. Ve bunu da tabii ki G20 zirvesine dile getireceğim. Çünkü G20 zaten bu tür konuların tartışılması için uygun bir platform. G20 dünyanın ekonomide %80'ini temsil eden bir oluşumdur. Hele hele gündeminde terörle mücadelenin de olduğu, mülteci sorunlarının da olduğu böyle bir toplantıda da G20 zirvesi öncesinde de bu tür kampanyaların yapılması maalesef bizim için son derece üzücüdür ve düşündürücüdür. 3 milyon. Kaldı ki Türkiye'nin Almanya'da 3 milyondan fazla vatandaşı yaşıyor. Bunların içinde de yaklaşık 1,5 milyonu çifte vatandaş ve burada Alman ve Türk vatandaşlarının yaşadığını biliyoruz ve Alman makamlarında çok daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Peki daha öncesinde Almanya'yı ve Hollanda'yı Nazi yaklaşımına benzeyen hareketler olarak tanımlamaktan pişmanlık duyuyor musunuz? Bu kadar acaba ileri gitmek bir hata mıydı sizin için? Hiçbir şekilde pişmanlık duymadığımı ifade etmek istiyorum. Çünkü bu hareket, onlardan gördüğümüz davranışlar Nazizm'de olan bir harekettir. Tamamen faşizmin tezahürüdür. Nitekim şu anda yapılan bu hareketi faşizm dışında başka şeyle izah etmek çok da mümkün değil. Bu tür bir hareketi sadece faşist bir yapıda gözlemleyebilirsiniz. Böylece faşizan diyebileceğimiz türde bir hareket Alman makamlarının fırsat vermemesi gereken bir harekettir ve teröre nasıl fırsat vermiyorsak bizim faşist ve Nazi kalıntısı bu tür gösterileri de Alman makamlarının fırsat vermemesi lazım gelmektedir. Eğer buna benzer şeyler benim ülkemde gerçekleşse benim de buna fırsat vermemem gerekir. Burada faşizm nedir, nazizm nedir? Asıl olan budur. Bu uygulamayı kimler yapıyor? Asıl olan nedir ve bu hareketlerden kim sorumludur? Bu makamlarda buna karşı acaba davranışta bulunuyor mu? Ben burada Alman makamlarını faşist olmakla suçlamadım. Sadece bu uygulamayı yapanları eleştirdim ve bunları gündeme getirmiyorum. Benim sadece bunların engellenmesi gerektiğini ifade ettiğimi anlamanız gerekiyor.
Daha geniş kapsamlı bakarsak Almanya'da ve Avrupa'da aynı şekilde Avrupa Birliği'nde bir takım eleştiriler dile getirildi. Geçen sene yapılan bir yıl önceki darbe girişiminden bu yana Batı dünyasına Türkiye'de çok sert bir müdahaleden söz edilmeye başlandı. Özellikle 4000'den fazla savcının işinden uzaklaştırıldığı ve çok sayıda kişinin de hapis cezasına çarptırıldığı söyleniyor ve bunun adil olmadığı yönünde bir takım eleştiriler yapılıyor ve demokrasiden bir kayma olarak değerlendiriliyor. Nasıl siz değerlendiriyorsunuz? Bahsettiğiniz tarihte bu ülkede bir darbe girişimi gerçekleşti ama hiç kimse bizim ölmüş 250 vatandaşımızdan söz etmiyor ve 192 yaralanandan da zaten hiç kimse söz etmiyor ve bombalanan bölgelerden kimse bahsetmiyor ve savaş jetleri, uçaklar, bizim kendi tanklar, kendi halkımıza karşı kullanıldı 15 Temmuz darbe girişiminde ve bu gece gerçekleşen bu olayları hiç kimse eleştirmiyor. Aksine bizim yaptıklarımızı eleştiriyorlar. Peki siz tam olarak nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Bunlar bakın sessiz kaldılar ve hiçbir şekilde bu darbe girişimini içtenlikle kınamadılar. Batı dünyası içtenlikle 15 Temmuz darbe girişimini kınamadı ve böyle bir algı ortaya koydular. İnsanlar haksız yere cezalandırılıyor şeklinde ve Türkiye'de hükümet ölçüsüz bir yaptırım uyguluyor şeklinde bir algı yaymaya başladılar ve bu tür bir kınamayı biz maalesef Batı dünyasından göremedik. 15 Temmuz darbe girişiminin gerçekleştiği gece zaten 24 saat içinde her şey olup bitti. Sadece 24 saat almasının sebebi de bu darbe girişiminin aslında şuna dayanmaktaydı. Çünkü Türk halkı benim çağrıma kulak verdi ve caddelere hücum ettiler. Sadece 24 saat içerisinde darbe girişimi tersine çevrilebildi ve Türk halkının bu darbe girişimini engellediğini ve geri çevirdiğini söyleyebiliriz. Peki müdahaleden bahsedebilir misiniz? Şöyle bir algı ortaya çıktı, şöyle bir izlenim ortaya çıktı. Acaba Türkiye'de hükümet medyaya ve bağımsız seslere, muhalefet partisine saldırmak için acaba bir bahane olarak mı kullandı darbe girişimini? Açıkça size şunu söylemek istiyorum. Her zaman bahanelerle karşımıza çıkıyor Batı dünyası. Öncelikle Batı'nın daha dürüst davranması gerektiği inancındayım. Böyle bir darbe girişimi herhangi bir Batı ülkesinde gerçekleşseydi o zaman bizim yasal prosedürleri izleme hakkımız var derlerdi. Ama bu sefer duruma baktığımızda Batı ülkeleri teröristleri kendi ülkelerinde barındırmayı seçtiler ve kendi kaynaklarını tahsis ettiler, teröristlerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullandılar. Öncelikle şununla yüzleşmemiz lazım. Biz 4000 kadar dosya teslim ettik Almanya'ya ve Alman devletinin dikkatine sunduk. Bunun sonucunda da çok ilginç bir gözlem de bize şunu gösterdi ki bizim yaklaşımımız yasal adımlara uygun gerçekleşmiştir. Her türlü fırsatı da kullanmaya devam edeceğim. Her türlü platformda da sesimizi duyurmaya devam edeceğim. Onlar kabul etsin veya etmesin bizim hikayemize inansın veya inanması, insanların doğruyu duymaya ihtiyacı var. Her platformda, her bir vesilede, her fırsatta ben de bunu yapmaya devam edeceğim. G20 zirvesi de benim için sesimizi duyurmak, doğruyu anlatmak için uygun bir fırsat. Biraz da bölgesel meselelerden bahsedelim. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir yürüyüş gerçekleştiğini biliyoruz. Ankara'dan İstanbul'a bir adalet yürüyüşü gerçekleştiriyorlar ve Cumhuriyet Halk Partisi yetkilileri de kaygılarını ortaya koydular. Peki bu yürüyüşü nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu barışçıl bir protesto mudur sizce?
haklı bir yürüyüş olarak değerlendiriyor musunuz? Öncelikle çok açık bir şekilde şu görüşümü ortaya koymak istiyorum. Bu bir yürüyüş olarak başladı ama aslında bu bir gaflet yürüyüşüdür, adalet yürüyüşü olmaktan ziyade. 15 Temmuz'da bir darbe girişimi yapıldı, bunu biliyoruz. Ve bu zat, bahsedilen kişi adalet yürüyüşüne çıkmaya başladı. İnsanlar havaalanlarından kaçtılar ve insanlar kenarı caddelere attılar ve Bakırköy'ün yakınında Cumhuriyet Halk Partisi'nin destekçileriyle birlikte bu zat bir araya geldi ve şimdi de adaletin peşinde olduğuna bahsediyor ve adalet arayışı diye bir şey yok. Anladığımıza göre siz buna hemfikir değilsiniz ve barışçıl bir şekilde acaba bu adalet yürüyüşünü sonlandırabilecekler mi? Zaten şimdiye kadar son duruma baktığımızda bu yürüyüş güvenli bir şekilde gerçekleştirildi. Çünkü biz Türk hükümeti olarak güvenlik düzenlemelerini zaten yerine getirdik. Şimdiye kadar hiçbir olumsuz olay gerçekleşmedi ve güvenli bir şekilde adalet yürüyüşünü yapmalarını sağladık. Her türlü güvenliği tesis ettik onlara. Katar kriziyle devam etmek istiyorum. Siz Suudi Arabistan'a ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Bahreyn'e karşı Katar'ın yanında yer aldınız ve Mısır'da 13 maddelik bir talep sundu Katar'a. Sizce bir çözüm bulmak mümkün mü, yoksa daha fazla gerginlikte bir artış görebilir miyiz? Hatta askeri bir karşılaşma bekleyebilir miyiz? Biz kesinlikle bu bölgede ikinci bir krizin vuku bulmasını arzu etmeyiz. Zaten Irak'ta ve Suriye'de gerginlik devam ediyor. Çok önemli krizler devam ediyor. Kesinlikle biz üçüncü bir krizin, benzer nitelikte bir krizin Körfez bölgesinde ortaya çıkmasını kabul edemeyiz. Sizin sorunuza ilişkin olarak şunu söyleyebilirim. Suudi Arabistan Körfez bölgesindeki en güçlü ülkedir ve ben her bir bildirimde de özellikle altını çizdim. Suudi Arabistan'ın kralı Körfez bölgesindeki en olgun lider olarak ve en güçlü ekonominin bir temsilcisi olarak elinden geleni yaparak bu tür bir krizin kendi bölgesinde hüküm sürdüğü bu bölgede ortaya çıkmasını engellemelidir. Tabii ki 13 maddelik bir talep sunduklarını söylediniz. Bu talepler eğer yerine getirilirse bu da Katar'ın egemenliğine zarar verecektir. Bu kabul edilemez, öyleyse öyle değil mi? Kesinlikle kabul edilemez. Bu taleplerin yerine getirilmesi söz konusu bile olamaz. Eğer bu talepler yerine getirilirse sizi devlet olarak tanımıyoruz, egemenliğinizi tanımıyoruz anlamına gelecektir. Bu yüzden de biz bu maddelerin yerine getirilmesini kabul edemeyiz Türkiye olarak. Türkiye mesela Katar'la bir savunma anlaşması yapmıştı 2014 yılında. Şu anda da bu anlaşma aynı zamanda şu hükmü de içermektedir. Katar tarafından talep edilirse o zaman Türkiye kabul eder. Siz burada üstünüzü kapatın derlerse. Suudi Arabistan'a da söyledim ben aslında bunu. Biz Suudi Arabistan'da da üst kurabiliriz dedim 2014 yılında ve onlar da bana bunu değerlendirebileceklerini söylediler. Bu arada biz Katar'la da çalışmaya başladık. Katar'da da çalışmalarda bulunmaya başladık. Çünkü bizim bir savunma anlaşmamız akdedilmişti. Ve bu tartışmalar devam ederken 2014 yılına baktığımızda bir anlaşmamız zaten yapılmış. Ve Türk üssünün de devam etmesi gerekiyor bu anlaşmaya göre. Peki Katar istemediği sürece üstümüzü kapatamayız. Evet, kapatamayız. Peki o zaman aynı şeyi neden ABD'den istemiyorlar? ABD orada üsse sahip, Fransa orada üs bulunduruyor. Peki aynı ricayı neden onlara yöneltmiyorlar? Sadece Türkiye'den böyle bir talepte bulunabiliyorlar. Öncelikle biz Türkiye olarak
Katar'la yaptığımız anlaşmaya sadığız ve bağlıyız. Sonuna kadar da bağlılığımızı sürdüreceğiz. Peki Katar size bunu sorarsa siz de krizi çözmek adına bunu kabul edersiniz, öyle değil mi? Evet, eğer böyle bir talep Katar tarafından gelirse tabii ki biz de bunu değerlendiririz. Peki dünya liderlerinin tartışması ve bir krize çözüm bulması şu an ihtimal dahilinde mi? Zaten şu anda Batı dünyası tam anlamıyla Körfez ülkelerinin sunduğu taleplere yönelik destek vermiyor, çünkü bunlar son derece adaletsiz taleplerdir ve söz konusu bile olamaz bu. Gıda olsun, ilaç olsun veya kıyafet konusunda bütün bu yaptırımlar kesinlikle kabul edilemez. Katar'ın terörizme destek verdiği de kesinlikle kabul edilemez. Başbakanlık dönemimde de, Cumhurbaşkanlığı dönemimde de Katar'ı ben daima terörizmle mücadele eden bir ülke olarak tanıdım ve kesinlikle bu tür dedikoduların yayılması, bu tür dezenformasyon yayılması doğru değildir. Peki bir çözüm bulunamayacak mı sizce? İyimserliğimi kaybetmiyorum. Kesinlikle bu konuda bir çözüm bulunabilir. Biraz da Suriye'den bahsetmek istiyorum. Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye ordu gönderebilmesinden, birlik gönderebilmesinden bahsediyorlar ve ABD'nin zaten Suriyeli Kürt grupları PYD'yi desteklediğini Türkiye iddia ediyor. PYD'nin de PKK ile bağlantısı olduğunu Türkiye kabul ediyor bildiğimiz kadarıyla ve Rakka denilen DAEŞ'in sözde başkenti. Burada Türkiye acaba müdahalede bulunmaya hazır mı? Bunu bir terörist grup olarak kabul ediyor ve mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyor mu? Öncelikle şunu kabul etmeniz gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin işbirliği yaptığı terör grupları bize yönelik devam eden tehditlerdir. Bunlar PYD olabilir, YPG olabilir ve Sayın Trump'la da zaten biz bu konuları görüştük. Bu bahsettiğim iki terörist gruptan PKK ile bağlantılı olduğunu söyleyebilirim birincisinin. İkincisi de zaten yine bir terör grubu. Başka gruplarla ilintili olsa bile günün sonunda iki grubunda terör bağlantılı gruplar olduğunu kabul ediyoruz. PKK bağlantılı bir terör grubu olduğuna yönelik elimizde deliller var. Maalesef biz Amerikalı arkadaşlarımızı pek de ikna etmiş gibi görünmüyor. Peki silah sağladıklarını da söylüyorsunuz, öyle değil mi ABD'nin? Biz aslında bir müdahale yapabiliriz. Eğer bir tür tehdit görürsek tabii ki her şey yapabiliriz. Sizin şu anda bildiğiniz gibi Kuzey Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin 7 hava üssü bulunuyor. Toplamda 17 hava üssü mevcut. Bu bölgede ağır silahlar, hafif silahlar, her şey bulunuyor, her şey mevcut. Peki bu silahları kime sevk ediyorlar? PYD'ye sevk ediyorlar. Bu silahların daha sonra toplatılması kesin değil şu anda. Onlara inanmıyorsunuz öyleyse, silahların toplatılması talebine inanmıyorsunuz. Bu aslında çok da mümkün görünmüyor. Şu anda bu silahlar zaten PYD'ye sağlanmış durumda. PYD'nin eline geçmiş durumda bu bahsettiğimiz ağır ve hafif silahlar. Aksi takdirde ne olurdu? Mesela Obama'nın başkanlığı döneminde sağladıkları silahların bazıları DAEŞ'in eline geçti. Şu anda Amerikan markalı silahların DAEŞ tarafından kullanıldığını görmekteyiz. Bu tecrübemizden yola çıkarak Rakka'ya yönelik saldırının ortak bir şekilde gerçekleştirilebileceğini söyleyebilirim. Biz de çalışabiliriz. Eğer gerçekten içtenlikle, dürüst bir şekilde taleplerimize karşılık verirlerse, bizimle işbirliği yapmaya istekli olurlarsa, elbette bizim kuvvetlerimiz DAEŞ'e karşı mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürmüştür şimdiye kadar ve bu mücadele sona ermemiş durumda. DAEŞ'le mücadele hala devam ediyor. Hem ülke içinde hem Türkiye'nin dışında, ülke dışında mücadelemiz DAEŞ'le devam etmektedir.
Şu anda Rusya ile birlikte biz çatışmasızlık bölgeleri oluşturduk. Bu çatışmasızlık bölgelerinde de Halep dahil olmak üzere ortak operasyonlarımız söz konusu. Şu anda Türkiye, Rusya ve İran birlikte çalışmaya devam etmektedir. Astana danışma sürecinde, istişare sürecinde bu işbirliği devam etmektedir ve bu istişare de umarız ki sonraki adımları da beraberinde getirir. Astana'dan Cenova'ya kadar bütün bu süreçleri değerlendirdiğimizde aynı doğrultuda ilerlediğimizi söyleyebilirim ve telefonda Sayın Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştüm ve bu görüşmemde de Rusya Savunma Bakanı'yla da temaslarımız olmuştu. Türkiye'nin ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini biliyoruz ve askeri haritalarımıza baktık, değerlendirdik. G20 zirvesinde bu tür konuları da Sayın Putin'e dile getireceğim. Daha fazla istişare etme imkanına sahip olabiliriz. Bu istişarelerimiz sonucunda da ne yapılması gerektiğine karar verebiliriz ve danışmanlarım da zaten gerekli hazırlıkları yapmaktadırlar. Çatışmasızlık bölgelerinden bahsettiniz. Peki çatışmasızlık bölgeleri kurulacak, tamam, ama öncesinde şöyle bir soru sormuştum ben. ABD'nin desteklediği terörist gruplara karşı askeri birlik gönderme planınız var mı? Şu anda eğer herhangi bir tehdit Türkiye'ye karşı ortaya çıkarsa elbette bizim askeri birliklerimiz herhangi bir operasyona yönelik hazırlığa geçecektir Özgür Suriye ordusu ile birlikte. Rusya'yla ve İran'la konuştuğunuzdan bahsettiğiniz ama Rusya ve İran'ın da Beşar Asad'ın yanında olduğunu biliyoruz. Emmanuel Macron, Fransa'nın yeni başkanı da Asad'ın ayrılmasının bir ön koşul olmadığını söyledi. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Bunun doğru bir yaklaşım olduğunu değerlendirmiyorum. Son olarak da size bir soru sormak istiyorum. Irak'ta bir bağımsızlık referandumu yapılacak 25 Eylül'de. Türkiye'nin siz daha öncesinde referanduma karşı olmadığını ancak zamanlamaya karşı olduğunu söylemiştiniz. Acaba tam olarak bize net bir şey söyleyebilir misiniz bu konuyla ilgili? Bu referandumla ilgili biz görüşümüzü, Erbil'de yapılacak referandumla ilgili bu referandumun yapılmasının doğru olduğunu düşünmüyoruz. Biz aslında görüşümüzü de Kuzey Irak yerel yönetimine ilettik. Çünkü Kuzey Irak'taki yerel yönetim bu referandumda bir şey elde edemeyebilir ve Kuzey Irak yerel yönetimi olsun veya Barzani olsun böyle bir referanduma hazır olduklarını düşünmüyoruz. Öncelikle Irak'ın toprak bütünlüğünün altının çizilmesine ihtiyacımız var ve toprak bütünlüğünü Irak'ın bilhassa korumaları gerekiyor. Öncelikle bu adımların gerçekleştirilmesine ihtiyacı var. Aksi takdirde ülkeyi bölücülüğe sürükleyebilirler. Daha sonra daha farklı bölünmelerde toplumda görebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çok teşekkürler bize zaman ayırdığınız için ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bizi ağırladığınız için teşekkürler Ankara'da.